Bu video kanal için bir dönüm noktası. Çünkü konsept değiştiriyorum. Bu değişimi size Enes Batur gibi bir videonun 13 dakikasına yayarak anlatmayı çok isterdim. Ama günümüz YouTube'u bunu kaldıramaz. O yüzden direkt videoya geçiyorum. Azerbaycan. Tarih boyu birbirimizle kanlı bıçaklı ilişkiler kurup günümüzde ise ikimizin de Türk olduğunu fark ettikten sonra can kardeşimiz olan en büyük Kafkasya ülkesi. Tabii Kafkasya sizin için ne kadar büyükse. Ve bugün Azerbaycan'a gitmenize gerek olmadan Azerbaycan'da insanların neler izlediğine tanık olacaksınız. Bu video için uzun bir süre Azerbaycan yapımlarına maruz kaldım. Şivem bile kaydı. Odur ki beğenirseniz şad olarım. Videoya geçmeden önce emeklerimin karşılığı için abone olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. Bu adamların YouTuber'ları gerçekten çok ilginçler. Taksiciye kışkırtma. Türkleri parayla işten çıkarttım. Rıdvan abi beni dolandırdı mı? Rıdvan abi seni nasıl dolandırdı ama? Başak abla Azerbaycan'da. Acaba videoda neler oluyor? Zaten çok fazla soru geldi. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Haberiniz olsun, gelmek isterseniz gelin. Tamam, sıradaki. Ermeni kıza yattım mı? Dediğim gibi gerçekten çok ilginç şeyler var. Bu Zevs, gerçek adı Ruslan ve onların en büyük bireysel kanalları yani Enes Batur'ları. Adamın hayatına kısaca bakacak olursak milli MMA dövüşçülüğünde madalya kazandıktan sonra insanlara bildiklerini öğretmek için bu kanalı açıyor. Fakat ilerleyen süreçlerde konsept biraz değişiyor. Döner yedik videolarından kışkırtma videolarına ve oradan da kıza prank. Garip bir başarı hikayesi değil mi? Müziklerde cabası. Zevs'i Azerbaycanlı arkadaşımın tavsiyesi üzerine izledim ve aslında videoları izlerken eğlendiğimi söyleyebilirim. Çünkü bazı videoları gerçekten ilginç ve meblağ gerektiren videolardı. O videoların parasını çıkarttığını düşünmüyorum. Mesela şu videoya bakalım. Zevs bu videoda asgari ücretin 5000 TL olduğu 2022 yılında çantasında 50.000 TL ile Ortaköy'deki esnaflara şu soruyu soruyor. Ne kadar para ya? Ne kadar TL'ye tamam. Şu an işi terk edersin. Yani işten çıkarsın da yani. Çıkar mısın? 20.000 desen çıkarırsın. Tamam. 20.000 20.000 TL verirsen çıkarım yani. Şimdi çıkarsın da. Şimdi çıkarım yani. Siz olsaydınız kabul eder miydiniz? Büyük ihtimalle ederdiniz. Çünkü vasıfsız bir işiniz var. Sadece genç biri değil. Bunu orta yaşlarda bir aile babası da kabul ederdi. Ve öyle de oldu. Zevs aynı soruyu kumpir tezgahında çalışan orta yaşlı bir adama sordu ve adam 25.000 TL için orada işten çıktı. Yaptığı şey ne kadar etik olduğu tartışılır ama kesinlikle ilgi çekici bir video. Evet, şimdi bu içerik güzeldi ama maalesef çoğu bu kadar iyi değil. Genel olarak ortalama bir Zevs videosunu ele alırsak şu minimalde olduğunu görebiliyoruz. Ve videolarda her zaman Türk YouTuber'larından ilham alınarak çekiliyor. Yani sistem bizim yabancılardan, Azerbaycanlıların da Türklerden çalmasıyla işliyor. Batıdan doğuya doğru şu şekil bir içerik ticaret yolu var sanırım. Her YouTuber'ın olduğu gibi bu adamın da eski medya ile arasında bir sürtüşme oluyor. Ama bizimki gibi boş konulardan değil. Ermenistan bayrağı yaktığı için. O zamanlarda bu tartışma konusu oluyor çünkü tamam Ermenileri biz de sevmiyoruz ama bayrak yakmak gerçekten ciddi bir şey. Ben mi yanlış biliyorum? Bir soralım bakalım reise. Ama bu ülkede Ermenistan'a olan nefret bildiğinizden de fazla. Bizim ülkede bir zamanlar slang sıkma videosu çekmeyenler ünlü olamıyorken Azerbaycan'da da Ermeni sıkma videosu çekemeyenler ünlü olamıyordu. Öyle ki 2017 yıllarında şu tarzda videolar görmemeniz imkansız bir hale gelmişti. Ermeni adamı şöyle dövdüm, Ermeni adamı böyle dövdüm, Ermeni adamı sokak ortasında kol gibi cevap, sokakta Ermeni taklidi yaptım gibi. Adamlar Ermenistan'a olan nefretlerini eğlence kontentlerinde bile kullanıyorlar. O kadar nefret ediyorlar yani. Daha sonra Zevs bir televizyon programında kendi savunması için davet ediliyor. Burada Zevs'e kötü örnek oluyorsun çocukları mevzusunda tartışıyorlar. Aynı burada da olduğu gibi. Sonuç olarak Zevs ceza almıyor. Hatta genç kesim tarafından da destekleniyor. Fakat kişisel düşüncelerini rahat bir şekilde paylaşması ona sponsor almasına zarar veriyor. Eski videolarında sponsorlu videolar az çok olsa da şu anda hiç sponsor aldığını görmedim. Tabi bahis ve şans oyunu reklamlarını saymazsak. Çünkü istisnasız Ruslan'ın her videosunda bet reklamları göreceksiniz. Tabi Azerbaycan'da bu siteler ülkemizde olduğu gibi yasak.
Ama Zevs zaten Rusya'da yaşadığı ve sadece Rusya'nın kurallarına uyması gerektiği için yaptığı şeyi legal olarak görüyor. Ama bu reklamlara maruz kalan halk ise yerli Azerbaycan halkı olduğu için normal olarak bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bir de üstüne Zevs ve arkadaşları arabalarıyla saatleriyle gösterişli hikayeler paylaşınca sonuç böyle oluyor. Zevs dışında diğer bahsetmek istediğim YouTuber'lardan biri Zevs'in kardeşi, diğeri de arkadaşı. Bu ekip Türkiye piyasasına girmeyi çok istiyorlar ve bunun için de Türk YouTuber'ları ile bir araya gelmek istiyorlar, fakat Türk YouTuber'ları bu tekliflere pek sıcak bakmıyor. Deli Mine ile Mertcan Bahar'ın boks maçını belki biliyorsunuzdur. O dönemlerde herkes birbirine meydan okuyordu fakat kimse ringe çıkmamıştı. Deli Mine ve Mertcan hariç. Zevs bu konseptin içerik üreticiler için ne kadar fayda sağladığını görünce bunu kaçırmak istemedi. O yüzden Mertcan Bahar'a meydan okudu ama Mertcan Bahar'ın bunu reddetmesi üzerine klasik YouTuber draması başladı. Yani korkak deme lafını anlamadım. Korkak abi. Ve konu kapandı. Zevs bu olay dışında hiçbir Türk YouTuber ile bir araya gelemiyor, fakat yine onun gibi YouTuber olan kardeşi geçtiğimiz aylarda Rıdvan abi beni dolandırdı başlıklı bir video paylaşıyor. Bu videoda Rıdvan abiyle video çekmek için anlaştığını, video için 20.000 TL verdiğini ancak videoyu çekmeye gelmediğini söylüyor. Ve şikayet de etmeyecekmiş çünkü 20.000 TL onun için birkaç saatte kazandığı paraymış. Uğraşmaya değmezmiş. Acaba neden? Videoların yorumları kapalı ve ne kadar doğrudur ben bilmem ama oğlum Rıdvan abi seni nasıl dolandırdı ama? Johnny Zevs'in aksine Türk bir YouTuber'la video çekme şerefine ulaşıyor. Ama ne kadar memnun ondan emin değilim. Aslında çok mutlu görünüyor. Bir kadının saçını okşar gibi okşayacaksın ama belli etmeyeceksin. Diğer elemana gelirsek, bu adamı Instagram'da belki görmüşsünüzdür. Anneannenizin kurgu değil dediği videoları bu abimiz çekiyor. Aynı zamanda Azerbaycan YouTube'unun Dark Web'i kendisi. Öyle bir kanal ki Ermenistan ve cinsellik olmasaydı bu kanalda olmazdı. Zaten adamın en çok izlenen videosu da bu ikisinin birleşiminden meydana geliyor. Harun Mehmetli. Aynı zamanda kendisinin bireysel bir kanalı da var ve Azerbaycan'da çok sevilen birisi. Din hakkında videolar çekiyor. Dini videoları da aslında öyle karmaşık tartışma konusu olmuş şeyler değil. Adam bildiğin kameranın karşısına geçip dümdüz İslam'ın en temel kurallarını anlatmış. Başta Kur'an-ı Kerim'e yırtan çocuğun başına gelenler babasını su götürmedi, başını tersten gördü falan yok yani. Adam anlatabileceği en yalın haliyle dini anlatmış ve izlemişler abi gerçekten. İlginç. Çukur Azerbaycan. Evet, yanlış duymadım. Çukur maalesef orada da popüler. Ama biraz geç değil mi arkadaşlar? Bir tık geç kalmış olabilir misiniz? Bu arkadaşlar Çukur'u yorumlayarak 7 bölüm çekmişler. Yani bir nevi Çukur remake diyebiliriz. Sahneler falan da gayet güzel. Eğer vaktiniz varsa bir şans vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çukur Azerbaycan'a yazarak bulabilirsiniz. Dostum, bu adam bildiğin Murat Soner. Hatta ondan bile komik. Bazen ne dediğini anlamasam da seni seviyorum Rab. İkinci bölümü şərh etmək üçün mən neçə dənə Türk məktəbləri haqqında seriallara bazı-bazla çıxardarlar. Altı qoşa! Özellikle eleştirilerin şahane. Sana demedim benim bazım olacak. Səs niyə belə çıxır? Sana demedim benim bazım. Bazen bir Azerbaycan filmi izliyorum ve diyorum ki bu filmde bir şey eksik ama bulamıyorum. Ve Rafin'i izliyorum, tam olarak söylemek istediğim şeyi söylüyor. Aynı Murat Soner gibi ama reklamı yok. Dostum, vaktimiz daralıyor, biraz hızlanmamız lazım. Amerika'daki araba fiyatları. Sabo Santranç. Hiçbir işinize yaramayacak bilgiler. Alabay və digər it cinsləri ilə müqayisə edirlər. Hətta bu saydığımız it cinslərini qurdbasardan üstün görürlər. Derin devlet. Vətənlərim, gündəmdəki məlumatı verəcəm. Yoxunu sikəm. Merani kunem. İdin nahuya atsuda. Merani kunem. Amerika'ya lise okumaya giden genç kız. Küçük Okan Serbest. YKS sonuçlarıma bakıyorum. Allah'a andolsun bu kadar gözle. Maksimum 170 dedim de. Rus kızlarına Azerbaycanlı adamla evlenir misin diye sorduk. Ukraynalı kızlara Azerbaycanlı adamla evlenir misiniz diye sorduk. Ermenistan mı, Azerbaycan mı, Türkiye mi, Yunanistan mı? Muhtemelen bu şarkıyı duymuşsunuzdur. Pardon, doğrusu bu. Azerbaycanlılar bu şarkı Ermeni dilinde olduğu için bize zamanında bu şarkıyı dinlemememiz için ultimatom göndermişlerdi. Hatta sanatçımız olan Özcan Deniz o şarkıyı sevdiği ve Ermeni dilinde yöresel bir türkü söylediği için rest çekmişlerdi. Ama bu bizim pek de umurumuzda olmadı.
Aslında şarkıda bir provokelik de yoktu. Buradaki sorun Kafkasya'da hangi şarkının kimin şarkısı olduğu belli değil. Kafkasya'dan çıkan her şarkıya Ermeniler o benim şarkım, Gürcüler o benim şarkım, Azerbaycanlılar da o benim şarkım diyor. Bunun doğrusu bazen araştırılarak bulunabilir ki Özcan Deniz'in söylediği türkü de zaten Emin Sabitoğlu'nun türküsü ve Ermeniler bunu çalmışlar. Ama Migena şarkısı dümdüz aşk sözleriydi. Zaten sadece şu kadarlık bir kısmı Ermeni dilindeydi. Ama bilmiyorum, öyle bir şeyler oldu yani. Buraya kadar hala izlediysen gerçekten Azerbaycan hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsun ya da video çok hoşuna gitti. Yani iki türlü de bence abone olarak daha fazla bunun gibi içeriğe erişebilirsin. O yüzden abone olmayı unutma. Videoyu bitirmeden önce Azerbaycanlı kardeşlerime bir şey sormak istiyorum. Sizin ülkenizde neden Nikola Tesla heykeli var? Hakikaten abi. Aynen abi 20 bin lira. Ben buna 5 ay çıkıyorum. Ne oldu? Bana bir işi bırakıyorum. Ya bu ne güzel olur mu öyle şey ya? Hadi görüşürüz. Hadi ya. Öyle yapma abi. Sen ne yapıyorsun?